Bazı şehirler savaşla yıkılır, bazıları ekonomik krizlerle, bazıları ise kendi içindeki bölünmeler tarafından tüketilir. Ama dünyada çok az şehir vardır ki aynı kaderi tekrar tekrar yaşasın, yıkılsın, yeniden ayağa kalksın, sonra yeniden çöksün ve yeniden doğsun. Beyrut işte o şehirlerden biridir. Bir zamanlar Orta Doğu'nun finans merkeziydi. Arap dünyasının kültürel başkentiydi. Bankaların, gazetelerin, üniversitelerin ve sanatçıların buluştuğu yerdi. Bugün ise milyonlarca insanın tasarruflarını kaybettiği, devlet kurumlarının işlemediği ve geleceğin belirsizleştiği bir ülkenin merkezinde bulunuyor. Peki bir şehir nasıl bu noktaya gelir? Nasıl olur da aynı sokakta hem lüks restoranlar hem savaşın izleri yan yana durabilir? Nasıl olur da bir ülke onlarca yıl boyunca seçim yapabilir ama yine de yönetilemez hale gelebilir? Ve neden Beyrut'un kaderi neredeyse her nesilde yeniden yazılmak zorunda kalır? Bu soruların cevabı yalnızca Lübnan'ın hikayesinde değil, aynı zamanda mezhep, güç, dış müdahale ve devlet kavramlarının sınırlarında saklı. Çünkü Beyrut'un hikayesi yalnızca bir şehrin hikayesi değildir. Bu, bir sistemin nasıl kilitlendiğinin hikayesidir. Bir toplumun bütün yaralarına rağmen ayakta kalabilmesinin hikayesidir ve küllerinden yeniden doğmaya çalışan bir şehrin hikayesidir. Beyrut'a hoş geldiniz. Akdeniz'in doğu kıyısında denizin mavisi ile dağların yeşili arasında sıkışmış bir şehir uzanır. Yüzünü aynı anda hem doğuya hem de batıya dönmüş bir şehir. Burası bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i olarak anılan Beyrut'tur. Sürekli kendini inşa eden ve her seferinde yeniden yıkılan bir şehir. Beyrut'un hikayesi bir şehrin kırılganlığı ile görkemini aynı anda taşıyan trajik bir destandır. Binlerce yıllık tarihi boyunca Fenikelilerden Romalılara, Araplardan Osmanlılara kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yaptı. Her fatihten geriye bir kültürel katman kaldı. Her yıkımdansa biraz daha ağırlaşan bir direnç mirası. Bugün Beyrut yalnızca kültürlerin ve dinlerin kavşağı değildir. Aynı zamanda mezhepsel siyasetin, bölgesel vekalet savaşlarının ve ekonomik çöküşün iç içe geçtiği eşsiz bir laboratuvardır. Beyrut'un mimarisine ve ruhuna yakından bakıldığında iki şey hemen göze çarpar: zarafet ve yara izi. Bir yanda ışıltılı gece hayatı, lüks butikler ve Art Deco binalar. Diğer yanda kurşun delikleriyle dolu harabeler, yan yana yükselen kiliseler ve camiler. Bu şehir tarihte 7 kez yerle bir edilmiştir ve her seferinde küllerinden yeniden doğmuştur. İşte bu inatçı, yeniden doğuş hali Beyrut ruhunun temelini oluşturur. Şehrin çekirdeği, Arap, Fransız ve Akdeniz kimliklerinin çarpıcı bir karışımıdır. Üniversiteleri, yayın evleri ve sanatsal hareketleriyle uzun yıllar Arap aydınlanmasının merkezi olmuştur. Ancak Beyrut'u güçlü kılan bu kozmopolit yapı aynı zamanda onun en büyük zayıflığıdır. Çünkü şehrin kimliği, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki hassas mezhepsel dengeye dayanır ve bu denge her bölgesel krizde biraz daha sarsılır. Beyrut'un ve tüm Lübnan'ın siyasi sisteminin anahtar kavramı konfesyonalizmdir. Bu sistemde iktidar nüfusa göre değil, dini grupların yani mezheplerin gücüne göre paylaşılır. 1943 yılında kurulan Ulusal Pakt ile birlikte devletin en yüksek makamları belirli mezheplere tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni Müslüman, Meclis Başkanı ise Şii Müslümandır. Bu yapı Lübnan'ı kalıcı bir anayasal kilitlenmeye mahkum eder. Siyasi hayat uzlaşma üzerine değil, mezhepsel pazarlıklar ve bitmeyen anlaşmazlıklar üzerine kurulur. Beyrut, işte bu yapısal siyasi kırılganlığın somutlaştığı yerdir. Küçük bir başkent olmasına rağmen Beyrut, Orta Doğu'nun jeopolitik fırtınalarının tam merkezinde yer alır. Lübnan'ın konumu ona hem bir kapı, hem de bir tampon bölge rolü yükler. Tarihsel olarak Lübnan'ı kendi arka bahçesi olarak gören Suriye, iç savaş öncesinde ve sonrasında Lübnan siyasetinde uzun yıllar fiili bir askeri varlık bulundurmuştur. Lübnan, İsrail ile hala teknik olarak savaş halindedir. Filistinli mülteci kampları, İsrail'in saldırıları ve Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde askeri bir güç olarak yükselişi, Beyrut'u sürekli bir savaş tehdidi altında tutar. İran ise bölgedeki en güçlü vekil gücü olan Hizbullah'ı Lübnan üzerinden destekler. Bu durum, Beyrut'u Suudi Arabistan destekli Sünni ve İran destekli Şii eksenleri arasındaki bölgesel güç mücadelesinin cephe hattına dönüştürür. Beyrut'un iç siyasetindeki hemen her kriz, bölgesel güçlerin doğrudan ya da dolaylı müdahalesini içerir. Şehir, zamanla yabancı güçlerin hesaplaşma alanına dönüşmüştür. 2020 yılında yaşanan Beyrut limanı patlaması, şehrin hem ruhunda hem de altyapısında tarifsiz bir yıkım yarattı.
Ancak bu patlama yalnızca fiziksel bir felaket değildi. Aynı zamanda Lübnan'ı yıllardır ayakta tutan yolsuzluk, kötü yönetim ve siyasi ataletle örülmüş sistemin sembolik çöküşüydü. Patlamadan kısa bir süre önce Lübnan tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Yolsuzluk ve siyasi kilitlenme ulusal para birimini değersizleştirdi. Bankacılık sistemi çöktü ve halkın birikimleri silindi. Beyrut giderek ikiye ayrılan bir şehre dönüştü. Bir yanda zengin elitlerin ve uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyet gösterdiği ışıltılı bölgeler. Diğer yanda patlamanın ve ekonomik çöküşün yükünü taşıyan yoksul mahalleler. Beyrut'un tarihinde dikkat çeken bir döngü vardır. Her yeniden inşa dönemi bir öncekinden daha derin ve daha karmaşık bir yıkımla sona erer. Kalkınma ve çöküş bu şehrin kaderinde sürekli birbirini tekrar eder. 1975 ile 1990 yılları arasındaki Lübnan İç Savaşı sırasında Beyrut, Hristiyan Doğu ve Müslüman Batı olarak ikiye bölündü. Bu ayrımı başkentin ortasından geçen ve yeşil hat olarak bilinen cephe hattı belirliyordu. Bu hat boyunca binalar harabeye döndü. Keskin nişancılar sokaklara hakim oldu. Geçişler neredeyse imkansız hale geldi. İç savaş resmen sona ermiş olsa da Yeşil Hat'ın izleri Beyrut'un kentsel ve psikolojik coğrafyasında hala canlıdır. Mahalleler bugün bile büyük ölçüde dini ve mezhepsel kimliklere göre ayrılmış durumdadır. Tüm bu trajedilere rağmen Beyrut şaşırtıcı bir yaşama tutkusunu korur. Lübnanlılar çatışmaların ortasında bile kafelerini, gece kulüplerini ve sanat galerilerini açık tutmayı başarmıştır. Bu tutku şehrin direncini besler. Ancak bu direncin ağır bir bedeli vardır. Siyasi yorgunluk ve derin bir umutsuzluk. Beyrutlular, siyasi sınıfın yalnızca kendilerini değil, tüm ülkeyi yavaş yavaş çöküşe sürüklediğini artık açıkça görmektedir. Beyrut'un hikayesi bize şunu öğretir. En görkemli kültürel merkezler bile mezhepsel kutuplaşma ve bölgesel vekalet savaşlarının insafına kaldığında kaçınılmaz olarak trajik bir kaderle yüzleşir. Bu belgesel, kadim Akdeniz kenti Beyrut'un kökenlerini, iç savaşın dehşetini, Hizbullah'ın yükselişini ve son ekonomik çöküşün nedenlerini ve sonuçlarını keşfetmeyi amaçlıyor. Şimdi Beyrut'un bu görkemli ama kırılgan yapısının köklerine inerek tarihi ve kozmopolit mirasına daha yakından bakalım. Beyrut, modern zamanlardaki siyasi çalkantılarına rağmen Fenike'nin ticari ruhunu ve Akdeniz'in kozmopolit kalbini hala taşır. Şehrin kimliği, siyasi bölünmeden çok daha eskiye, tarihi ve kültürel katmanlarının derinliğine dayanır. Beyrut, binlerce yıl boyunca bir fikir ve mal alışverişi merkezi olmuştur. Beyrut'un kökeni, M.Ö. 1500'lü yıllara dayanan denizcilik ve ticarete odaklanmış Fenike uygarlığına dayanır. Fenikeliler, Akdeniz'e hükmeden tüccarlar ve kaşiflerdi. Onların ruhu, Beyrut'a iki kalıcı miras bıraktı. Birincisi, ticari odak. Beyrut, her zaman bir liman kenti ve ticaret kapısı olmuştur. Şehrin ekonomisi ve ruhu, doğası gereği dışa dönüktür. Sürekli olarak deniz yoluyla yeni kültürler, fikirler ve mallar ithal etmiştir. Bu ticari ruh, şehrin küresel ağlara olan kalıcı bağlılığını açıklar. İkincisi, kozmopolit açıklık. Fenikeliler, farklı kültürlerle etkileşime girmekten korkmayan, yenilikçi bir halktı. Bu açıklık Beyrut'un DNA'sına işlenmiştir. Şehir, tarih boyunca farklı dilleri, dinleri ve yaşam biçimlerini barındırma konusunda doğal bir yeteneğe sahip olmuştur. Fenike mirası, modern Beyrut'un girişimcilik ruhunun ve dünyaya dönük bakış açısının temelini oluşturur. Fenike ve ardından gelen Helenistik dönemlerden sonra Beyrut, Roma İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi ve bu dönemde eşsiz bir önem kazandı. Milattan sonra 3. yüzyılda Beyrut, Roma İmparatorluğu'nun en prestijli hukuk okullarından birine ev sahipliği yaptı. Beyrut Hukuk Okulu, Roma hukukunun geliştirilmesi ve kodlanmasında merkezi bir rol oynadı. Hatta Bizans İmparatoru Justinianus'un hazırlattığı meşhur Corpus Juris Civilis'in temelini oluşturan hukukçuların çoğu bu okuldan mezun oldu. Bu dönem Beyrut'un entelektüel ve akademik bir merkez olarak ün salmasını sağladı. Şehrin tarihi sadece bir ticaret limanı değil, aynı zamanda entelektüel ve hukuki bir referans noktası olduğunun da kanıtıdır. Beyrut'un benzersiz yapısının en karmaşık yönü dini ve mezhepsel çeşitliliğidir. Hristiyanlık ve İslam'ın erken dönemlerinden itibaren Beyrut, bu iki dinin ve onların farklı mezheplerinin bir arada yaşadığı bir liman olmuştur. Beyrut ve çevresi, özellikle dağlık bölgeler, Maruni Hristiyanların tarihi yerleşim yeridir. Maruniler, Doğu Hristiyanlığı içinde önemli bir yere sahiptir ve tarih boyunca özerk bir kimliği korumuşlardır. Rum Ortodokslar, Melkit Katolikler ve diğer Hristiyan mezhepleri de şehirde önemli bir varlığa sahiptir. 7. yüzyılda İslam'ın gelişiyle birlikte Beyrut, Arap İslam medeniyetinin bir parçası oldu. Şehirde Sünni ve Şii Müslümanlar büyük topluluklar halinde yerleşti. Özellikle güneyde bulunan Şii grupların ve dağlık bölgelerde bulunan Dürzilerin varlığı, Lübnan'ın dini haritasını daha da karmaşık hale getirdi.
Bu tarihi süreç, Beyrut'u kiliselerin ve camilerin yan yana durduğu, seslerinin birbirine karıştığı bir mozaik haline getirdi. 16. yüzyılda Beyrut, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası oldu ve yaklaşık 400 yıl boyunca bu yönetim altında kaldı. Osmanlı döneminde Beyrut, başlangıçta Trablus ve Sayda gibi liman şehirlerinin gölgesinde kalsa da 19. yüzyılda önemli bir dönüşüm yaşadı. Batı'nın artan ticaret ilgisi ve İpek yolunun deniz yoluyla devam eden ticareti sayesinde Beyrut, hızla modern bir liman kenti haline geldi. İpek böcekçiliği ve ipek ticareti gibi ürünler Beyrut'u bölgenin ana ticaret merkezi yaptı. 19. yüzyılın sonlarında Amerikalı ve Fransız misyonerler Beyrut'ta prestijli okullar ve üniversiteler kurdu. Amerikan Üniversitesi Beyrut ve St. Joseph Üniversitesi gibi kurumlar Beyrut'u sadece Arap dünyasının değil, tüm Orta Doğu'nun yüksek öğrenim ve aydınlanma merkezi haline getirdi. Bu kurumlar Arap milliyetçiliğinin ve aydınlanma fikirlerinin doğduğu yerler oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Beyrut ve çevresindeki topraklar Fransız mandası yönetimine girdi. Fransa, bu coğrafyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirdi. Fransa, 1920'de Maruni Hristiyanların çoğunlukta olduğu dağlık bölgeleri, Beyrut Limanı'nı ve Sur, Sayda gibi Müslüman çoğunluklu kıyı şehirlerini birleştirerek Büyük Lübnan Devleti'ni kurdu. Bu coğrafi genişleme, Maruni Hristiyanların Lübnan üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmayı amaçlıyordu. Ancak aynı zamanda ülkeye çok sayıda Sünni ve Şii Müslümanı da dahil etti. Bu, Lübnan'ın yapay ve mezhepsel olarak dengesiz bir ulus devlet olarak kurulmasına yol açtı. Fransızlar, Hristiyan toplumuna daha fazla güç veren bir siyasi yapıyı destekledi. Bu, Lübnan'ın temel kimlik çatışmasını derinleştirdi ve gelecekteki iç savaşın mezhepsel tohumlarını ekti. Beyrut'un tarihi bir kültür ve zenginlik birikimi hikayesidir. Fenike'den günümüze Beyrut her zaman bir ticaret merkezi olarak var olmuştur. Amerikan Üniversitesi Beyrut'a kadar Beyrut, Arap dünyasının entelektüel sesi olmuştur. Ancak Fransız mandası döneminde kurulan siyasi sistem, şehrin en büyük gücünü, mezhepsel çeşitliliğini bir çatışma kaynağına dönüştürmüştür. Bu görkemli kozmopolit yapı, dış güçlerin çıkarları ve iç mezhepsel anlaşmazlıklar arasında sıkıştığında kaçınılmaz olarak çözülmeye mahkumdu. Şimdi bu hassas yapının nasıl kurulduğunu ve siyasi kilitlenmenin temellerini atan Lübnan'ın kuruluş sürecini ve mezhepsel güç paylaşımı sistemini inceleyeceğiz. Beyrut'un kozmopolit ruhu aynı zamanda ülkenin kırılgan kimliğini yansıtır. Lübnan devleti, tarihsel veya kültürel bir zorunluluktan çok, Fransız sömürgeciliğinin ve yerel mezhepsel çıkarların bir uzlaşması olarak doğdu. Bu yapay doğum, Lübnan'ın siyasi sistemine yapısal bir kilitlenme, miras bıraktı ve Beyrut'u bu kilitlenmenin sonuçlarını en ağır şekilde yaşayan şehir haline getirdi. Fransız mandası yönetimi altında Büyük Lübnan 1920'de kurumsal temellerini attı. Fransızlar, Lübnan'ı çoğunlukla Maruni Hristiyanların yaşadığı dağlık Lübnan'dan çok daha geniş bir coğrafya üzerine kurdu. Bu Marunilerin ticari ve siyasi çıkarlarını güvence altına almayı amaçlıyordu. Ancak yeni devlete önemli sayıda Müslüman nüfusu da dahil ediyordu. Bu Müslüman nüfus, Lübnan'ın Arap kimliğini vurguluyor ve komşu Arap devletleriyle birleşme eğilimi taşıyordu. 1943 Ulusal Paktı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa zayıflarken Lübnanlı siyasi elitler bağımsızlık yolunda kritik bir anlaşmaya vardı. Ulusal, yazılı olmayan ancak ülkenin siyasi yaşamının temelini oluşturan bir dizi sözlü mutabakattı. Bu pakt, Lübnan'ın iki temel kimlik sorununu çözmeye çalıştı. Birincisi Hristiyan taahhüdü. Maruniler, Batı'dan kalıcı olarak korunma arayışından vazgeçecek ve ülkenin Arap kimliğini kabul edecekti. İkincisi Müslüman taahhüdü. Müslümanlar, Lübnan'ın komşu Arap devletleriyle birleşme fikrinden vazgeçecek ve Lübnan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu kabul edecekti. Bu pakt, Lübnan'ın ne tamamen Arap ne de tamamen Batı yanlısı olduğu hassas bir orta yol üzerine kurulmasını sağladı. 1950'li ve 60'lı yıllarda Beyrut, bu kırılgan siyasi yapıya rağmen bölgesel bir cazibe merkezi haline geldi. Serbest bankacılık sistemi ve liberal ticaret yasaları sayesinde Beyrut, Orta Doğu'nun ve Körfez sermayesinin ana finans merkezi oldu. Şehir, yayıncılık, sanat, moda ve gece hayatıyla Orta Doğu'nun Paris'i unvanını kazandı. Gazeteciler, aydınlar ve sanatçılar, Mısır ve Suriye gibi otoriter rejimlerin baskısından kaçarak Beyrut'ta özgür bir sığınak buldular. Ticaret ve bankacılığın getirdiği refah, özellikle Beyrut'un Hristiyan bölgelerinde ve Batı yanlısı Sünni elitlerde toplandı. Bu dönem, Lübnan'ın altın çağı olarak anılsa da, ülkenin altındaki sosyoekonomik ve mezhepsel fay hatları sessizce birikiyordu.
Beyrut'un yüzeyindeki parlaklığın altında sistemi çöküşe götürecek 3 temel fay hattı mevcuttu. Birincisi demografik değişim. Ulusal Pakt 1932 nüfus sayımına dayanıyordu. Ancak yüksek Müslüman, özellikle Şii doğum oranları ve Hristiyanların dış göçü nedeniyle Müslüman nüfusun toplam nüfus içindeki payı önemli ölçüde arttı. Siyasi sistem bu yeni demografik gerçekliği yansıtmıyordu. İkincisi ekonomik eşitsizlik. Ekonomik refah, Beyrut'ta ve Hristiyan bölgelerinde yoğunlaşırken, ülkenin Müslüman çoğunluklu güney ve kuzey bölgeleri yoksulluk ve ihmal içindeydi. Bu ekonomik uçurum mezhepsel gerilimi besledi. Üçüncüsü Filistin sorunu. 1948 Arap-İsrail Savaşı ve özellikle 1967 6 Gün Savaşı'ndan sonra on binlerce Filistinli mülteci Lübnan'a akın etti. Bu mültecilerin varlığı hem Lübnan'ın demografik dengesini daha da bozdu, hem de Güney Lübnan'ı İsrail'e karşı Filistinli fedailerin bir üssü haline getirdi. 1970'li yılların başlarında Lübnan'daki siyasi sistem felç olmuş durumdaydı. Hristiyan ve Müslüman siyasetçiler anayasal reformlar ve mezhepsel kota sisteminin yeniden düzenlenmesi konusunda anlaşamıyordu. Müslümanlar arasında Filistinlilerle ittifak kuran ve mezhepsel sisteme kökten karşı çıkan solcu ve Arap milliyetçisi gruplar yükseliyordu. Hristiyanlar arasında ise mevcut ayrıcalıklarını ve sistemi korumak için silahlanan sağcı milisler, özellikle falangistler güç kazanıyordu. Beyrut'un kültürel zenginliği artık bölünmüş bir siyasi zeminin üzerinde duruyordu. Şehir, farklı mezhepsel liderlerin ve onların silahlı milislerinin kontrol ettiği özel alanlara dönüşmeye başlamıştı. Lübnan'ın siyasi sistemi 1943'teki kuruluşundan itibaren doğası gereği bir zaman ayarlı bombaydı. Konfesyonalizm tüm mezhepleri memnun etmeye çalışırken aslında hiçbirinin mutlak gücü eline almasına izin vermiyordu. Bu, mezhepler arası dengeyi korumak yerine sürekli bir güvensizlik ve rekabet ortamı yarattı. Komşu Arap ülkeleri ve İsrail'in Lübnan üzerindeki çıkar çatışmaları iç ayrışmayı daha da derinleştirdi. Beyrut 1975 yılına gelindiğinde sadece bir kıvılcımın yeteceği silahlanmış ve kutuplaşmış bir şehir haline gelmişti. O kıvılcım bir otobüs dolusu Filistinlinin katledilmesiyle gelecekti ve Beyrut 15 yıl sürecek kanlı bir iç savaşın merkez üssü olacaktı. Şimdi bu trajik döneme, Lübnan iç savaşına, Beyrut'u ikiye bölen Yeşil Hat'a ve bölgesel güçlerin müdahalesine odaklanacağız. Lübnan'ın mezhepsel temeller üzerine kurulan kırılgan yapısı, 1975 yılında patlak veren korkunç bir iç savaşla darmadağın oldu. Beyrut, bir zamanlar Orta Doğu'nun en ışıltılı şehri, şimdi cephe hatlarının, milislerin ve keskin nişancıların hüküm sürdüğü bir savaş alanına dönüştü. İç savaş, Lübnan'ın ruhunda ve Beyrut'un taşında silinmez bir yara bıraktı. İç savaşı başlatan kıvılcım, 13 Nisan 1975'te Beyrut'ta çaktı. Maruni Hristiyanların önde gelen milis gruplarından falangistler, Beyrut'un Müslüman bölgesinden geçen bir otobüse saldırdı ve içindeki Filistinli yolcuları katletti. Bu olay, mezhepler arası zaten gergin olan ortamda bir misilleme döngüsünü başlattı ve şehir hızla kaosa sürüklendi. Savaş, hızla seküler gruplarla sağcı Hristiyan grupların ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile Sünni ve Şii grupların karmaşık ittifakları arasında bir çatışmaya dönüştü. Lübnan ordusu mezhepsel olarak bölündü ve dağıldı, devlet otoritesi fiilen sona erdi. İktidar, sayısız silahlı milis grubunun eline geçti. Savaşın ilk yıllarında Beyrut, doğal bir mezhepsel bölünme yaşadı. Başkentin ortasından geçen eski bir demiryolu hattı, iki ana bölgeyi birbirinden ayırdı ve Yeşil Hat olarak anılmaya başlandı. Doğu Beyrut, çoğunlukla Maruni Hristiyan milislerin, falangistler, kaplanlar kontrolündeydi. Batı Beyrut, çoğunlukla Müslüman grupların Sünniler, Şiiler, Dürziler ve Filistinliler kontrolündeydi. Yeşil Hat sadece bir coğrafi sınır değildi. O, nefretin, korkunun ve ayrışmanın psikolojik bir bariyeriydi. Hattın üzerindeki binalar keskin nişancılar tarafından kullanıldı. Sokaklar barikatlarla kapatıldı ve geçişler ölümcül bir risk taşıyordu. Bir zamanların kozmopolit başkenti artık düşman mahallelere bölünmüştü. İç savaş döneminde Lübnan'ın ekonomisi milis grupları tarafından yönetilen bir savaş ekonomisine dönüştü. Milisler kendi kontrol bölgelerindeki limanları, gümrükleri ve ticari faaliyetleri ele geçirdi. Yolsuzluk, gasp ve fidye alma bu milislerin ana gelir kaynakları oldu. Savaşın uzaması bu savaş baronlarının gücünü pekiştirdi. Bu liderlerin çoğu savaş sona erdikten sonra bile siyasi elitler olarak iktidarda kalacak ve Lübnan'ın günümüzdeki yolsuzluk sisteminin temellerini atacaktı. Lübnan iç savaşı kısa sürede bölgesel güçlerin vekalet savaşı arenasına dönüştü. Küçük bir coğrafya, komşu ülkelerin stratejik ve ideolojik çatışmalarını yansıtıyordu. Başlangıçta Müslüman grupları destekleyen Suriye, 1976'da taraf değiştirerek Maruni grupları desteklemek üzere Lübnan'a askeri olarak müdahale etti. Suriye, Lübnan'ın egemenliği üzerinde tam bir kontrol kurmayı amaçladı.
ve bu varlığını 2005 yılına kadar sürdürdü. Suriye, Lübnan siyasetinin ana hakemi haline geldi ve Beyrut'u kendi stratejik çıkarları için bir araç olarak kullandı. İsrail, 1978'de ve daha kapsamlı olarak 1982'de Beyrut'u işgal etti. İsrail'in amacı, Güney Lübnan'daki Filistin Kurtuluş Örgütü varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve Hristiyan milislerle ittifak kurarak Lübnan'da İsrail yanlısı bir rejim oluşturmaktı. İsrail'in 1982'deki Beyrut işgali, şehrin modern tarihinde bir dönüm noktası oldu. İsrail güçleri Batı Beyrut'a girerek Filistinli savaşçıları şehirden çıkmaya zorladı. Bu işgalin en korkunç sonucu Sabra ve Shatila Filistin mülteci kamplarında yaşandı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün şehir dışına çıkarılmasının ardından İsrail'in himayesinde bulunan Maruni falangist milisler kamplara girerek yüzlerce Filistinli sivil, kadın ve çocuğu katletti. Bu olay, dünya kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı ve İsrail'in Lübnan'daki varlığına karşı uluslararası tepkiyi artırdı. İç savaş, 15 yıl süren yıkım, sayısız katliam, binlerce sivilin ölümü ve kitlesel göçün ardından 1989 yılında Taif Anlaşması ile resmi olarak sona erdi. Taif Anlaşması, Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde Lübnanlı politikacılar tarafından imzalandı ve Suriye'nin himayesinde yürürlüğe girdi. Anlaşma, mezhepsel konfesyonalizm sisteminde bazı önemli değişiklikler yaptı. Birincisi güç dengesi. Parlamentodaki Hristiyan-Müslüman koltuk oranı 6-5'ten 1'e 1 eşitlendi. İkincisi, Cumhurbaşkanının gücünün azalması. Maruni Cumhurbaşkanının yetkileri azaltılırken Sünni Başbakanın ve Şii Meclis Başkanının yetkileri artırıldı. Üçüncüsü, Suriye'nin kontrolü. Anlaşma, Suriye'nin Lübnan'daki askeri varlığına meşruiyet kazandırdı ve Beyrut bir sonraki 15 yıl boyunca Suriye'nin fiili kontrolü altında kaldı. Taif Anlaşması, Lübnan'ı kaostan kurtarmış olsa da mezhepsel temelli siyaseti ortadan kaldırmadı. Sadece güç dengelerini yeniden düzenledi. İç savaş, Beyrut üzerinde kalıcı izler bıraktı. Şehrin merkezi ve Yeşil Hat çevresi tamamen harabeye döndü. Tarihi binalar yok oldu. Mezhepler arası güvensizlik ve nefret, Beyrutluların toplumsal dokusuna derinlemesine işledi. İnsanlar, mezhep kimliklerine göre yaşam alanlarını seçmeye devam etti. Savaş sona erdiğinde milis liderleri üniformalarını çıkarıp siyasi elbiseler giydi ve yolsuzluğa batmış aynı siyasi sınıf iktidarda kaldı. Beyrut, Taif Anlaşması'yla yeniden inşa edilmeye başlanacaktı, ancak bu yeniden inşa siyasi kilitlenmeyi çözmediği için yeni ve daha derin bir krizin tohumlarını ekecekti. Bu yeni dönem, Suriye'nin gölgesi ve Hizbullah'ın karşı konulamaz yükselişiyle tanımlanacaktı. Şimdi Beyrut'un bu karmaşık yeniden inşa dönemine, Hizbullah'ın bölgesel bir güce dönüşümüne ve jeopolitik kıskaç dönemine odaklanacağız. 1990'da Taif Anlaşması ile iç savaş resmen sona erdiğinde Beyrut bir hayalet şehir görünümündeydi. Şehrin kalbi olan merkez bölgesi aylar süren bombardıman ve çatışmalarla tanınmaz hale gelmişti. Lübnan'ın hayatta kalması için Beyrut'un sadece fiziksel olarak değil, ekonomik ve psikolojik olarak da yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Ancak bu yeniden inşa, yolsuzluk ve mezhepsel siyasetin gölgesinde yürütüldü. Yeniden inşa sürecinin simge ismi Sünni iş adamı ve eski savaş baronu Refik Hariri oldu. Suudi Arabistan'da servet yapan Hariri, 1992'de başbakan oldu ve Beyrut merkez bölgesini yeniden inşa etme projesini üstlendi. Hariri bu devasa yeniden yapılanmayı yürütmek için Solidere adlı bir emlak şirketi kurdu. Şirket, savaşta yıkılan şehir merkezindeki mülk sahiplerine hisse verme vaadiyle bölgedeki mülkleri devraldı. Hariri'nin vizyonu, Beyrut'u yeniden Orta Doğu'nun lüks finans ve turizm merkezi yapmaktı. Şehir merkezi, modern bir mimariyle yeniden yaratıldı. Tarihi binalar restore edildi, yeni yollar ve altyapılar inşa edildi. Ancak bu devasa proje lüks gayrimenkul odaklıydı ve çoğu Lübnanlının erişemeyeceği fiyatlarla lüks bir baloncuk yarattı. Yeniden inşa, Hariri'nin ailesini ve çevresindeki siyasi eliti devasa ölçüde zenginleştirdi. Proje, şeffaflık eksikliği ve yolsuzluk iddialarıyla gölgelendi. Hariri'nin dönemi, Lübnan'ı ağır bir dış borç yükü altına sokarken, savaş baronlarının savaştan sonra da ekonomik gücü nasıl elinde tuttuğunu gösterdi. Taif Anlaşması, Suriye'nin Lübnan'daki askeri varlığını ve siyasi etkisini meşrulaştırmıştı. 1990'lar ve 2000'li yılların başı, Lübnan'ın Suriye'nin fiili kontrolü altında olduğu bir dönemdi. Suriye, Lübnan'daki Cumhurbaşkanından Başbakan'a, ordu komutanından güvenlik şefine kadar tüm kilit pozisyonlara kendi desteklediği adayların atanmasını sağladı. Lübnan siyaseti, Şam'dan yönetilen bir kukla oyunu haline geldi. Suriye'nin varlığı, Lübnan'daki mezhepsel uzlaşmayı zorla sağlasa da bu durum sadece siyasi yozlaşmayı ve kamu hizmetlerindeki çürümeyi gizledi. Tüm siyasi kararlar Suriye'nin onayı olmadan alınamıyordu. Beyrut bu dönemde görece bir güvenlik yaşasa da ulusal egemenliğini kaybetmişti.
Hizbullah, 1990'larda Güney Lübnan'daki İsrail işgaline karşı etkili bir gerilla savaşı yürüttü. 2000 yılında İsrail, Hizbullah'ın artan kayıpları ve direnişi karşısında Güney Lübnan'dan tek taraflı olarak çekilmek zorunda kaldı. Bu zafer, Hizbullah'ın Lübnan ulusal kimliğindeki konumunu güçlendirdi. Hristiyan ve Sünni Lübnanlılar arasında bile Hizbullah'ın ülkenin kurtarıcısı ve direnişin sembolü olduğu inancı yaygınlaştı. Bu, Hizbullah'ın siyasi gücünü Lübnan parlamentosunda ve hükümetinde daha da pekiştirmesinin yolunu açtı. Lübnan'ın siyasi gidişatındaki en büyük şok 14 Şubat 2005'te Beyrut'ta yaşandı. Suriye karşıtı Sünni lider ve yeniden inşa sürecinin mimarı Refik Hariri, Beyrut sahilinde düzenlenen devasa bir bombalı suikastla öldürüldü. Suikast, Lübnan halkını şok etti ve büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Yüz binlerce Lübnanlı, suikasttan Suriye'yi sorumlu tutarak Beyrut'ta Suriye karşıtı kitlesel gösteriler düzenledi. Bu olaylar zinciri, Sedir Devrimi olarak anılmaya başlandı. Yoğun halk baskısı ve uluslararası, özellikle ABD ve Fransa tepkiler sonucunda Suriye, 29 yıl süren askeri varlığını 2005 yılında Lübnan'dan tamamen çekmek zorunda kaldı. Suriye'nin çekilmesi, Lübnan'a ulusal egemenliğini geri kazandırdı, ancak aynı zamanda Lübnan siyasetini yeni bir istikrarsızlık dönemine soktu. Çünkü Lübnanlı siyasetçiler, Suriye'nin dış baskısı olmadan yönetmeyi öğrenememişlerdi. 2006 yazında Hizbullah'ın İsrail askerlerini kaçırmasıyla başlayan olaylar, Lübnan-İsrail Savaşı'na dönüştü. İsrail, Hizbullah'ın askeri gücünü kırmak amacıyla Lübnan'a özellikle Hizbullah'ın kalesi olan Beyrut'un güney banliyölerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Savaş, Beyrut'un yeni inşa edilen bölgelerinde bile büyük yıkıma yol açtı. Ancak Hizbullah, İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen askeri olarak ayakta kalarak bir kez daha bölgesel bir güç olduğunu kanıtladı. Savaş sonrası Hizbullah'ın hızla yeniden inşa ettiği bölgeler, örgüte olan toplumsal desteği daha da pekiştirdi. Yeniden inşa dönemi, Beyrut'a fiziksel bir yenilenme getirmiş olsa da siyasi ve ekonomik çürümeyi maskelemekten öteye gidemedi. Hariri suikastı ve Suriye'nin çekilmesi, Lübnan siyasetini çözülmez bir mezhepsel kavgaya sürükledi. Hizbullah, hem askeri gücü hem de siyasi veto yeteneği sayesinde Lübnan siyasetinin tartışmasız anahtarı haline geldi. Hariri'nin yeniden inşa vizyonu, ülkeyi 10 yıllarca sürecek bir borç tuzağına düşürdü. 2010'lu yıllar, Lübnan'ın bu borçlu, siyasi olarak felç olmuş ve Hizbullah'ın baskın olduğu yapısıyla kaçınılmaz bir ekonomik çöküşe doğru ilerlediği bir dönem oldu. Bu çöküş 2019'da başlayacak ve 2020'deki patlamayla zirveye ulaşacaktı. Şimdi bu trajik döneme, 2020 patlamasına, ekonomik çöküşe ve Beyrut'un gelecek umuduna odaklanacağız. Lübnan 1990'da iç savaşın sona ermesinden sonra geçen 30 yıl boyunca mezhepsel kilitlenmenin, yolsuzluğun ve yüksek borcun üzerine kurulu sahte bir istikrar maskesi takıyordu. Ancak bu maske 2019 yılında ülkenin ekonomik temellerinin tamamen çürüdüğünü ortaya çıkaran finansal bir krizle parçalandı. Beyrut bir kez daha bir sistemin çöküşünün en acımasız sonuçlarına sahne oldu. 2019 yılının sonlarında Lübnan'ın bankacılık sistemi ve ulusal para birimi çöktü. 10 yıllardır süren siyasi yolsuzluk, israfa dayalı devlet harcamaları ve Ponzi şemasına benzeyen faiz ödeme sistemi ülkenin dış borcunu sürdürülemez hale getirmişti. Lübnan lirasının değeri bir gecede hızla eridi. Lübnan halkının bankalardaki döviz tasarrufları donduruldu ve bankalar halkın parasına el koydu. Beyrut, kısa sürede hiperenflasyon, yakıt kıtlığı ve elektrik kesintilerinin günlük hayatın bir parçası olduğu bir şehre dönüştü. Hükümetin WhatsApp görüşmeleri için vergi koyma girişimi, bardağı taşıran son damla oldu. Beyrut'un şehir merkezinde başlayan ve tüm mezheplerden Lübnanlıları birleştiren kitlesel gösteriler patlak verdi. Halk artık mezhepsel siyasete değil, yolsuzluğa batmış tüm siyasi sınıfın istifasını talep ediyordu. Bu, Lübnan tarihindeki en büyük mezhepler üstü halk hareketiydi. Bu ekonomik ve siyasi kriz, Beyrut'u, iç savaştan bu yana yaşadığı en derin bunalıma sürükledi. Ekonomik ve siyasi çöküşün doruk noktası 4 Ağustos 2020'de Beyrut'ta yaşandı. Beyrut limanında yıllardır güvensiz koşullarda depolanan binlerce ton amonyum nitrat patladı. Patlama, tarihte kayıtlara geçen nükleer olmayan en büyük patlamalardan biriydi. Şok dalgası şehrin yarısını yıktı, liman bölgesini yerle bir etti ve 10 binlerce binada hasara yol açtı. 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı. Patlama sadece fiziksel bir felaket değildi. Lübnan'ın devlet ataletinin ve siyasi ihmalkarlığının acımasız bir sonucuydu. Bu kimyasal maddenin yıllarca limanın merkezinde depolandığı biliniyordu. Ancak yolsuzluk ve mezhepsel çekişmeler nedeniyle hiçbir yetkili önlem almamıştı. Patlama, Beyrut'a yönelik küresel bir şefkat ve yardım dalgası yarattı. Ancak uluslararası toplum yardımı doğrudan Lübnan hükümetine vermeyi reddetti. Çünkü paranın siyasi elitler tarafından çalınacağından endişe ediyordu. Bu durum, hükümete olan uluslararası güvensizliğin bir kanıtıydı.
Beyrut, patlamadan sonra sistemin bir cinayet işlediği hissiyatıyla yaşadı. 2020 patlamasının ardından Lübnan'da siyasi sistem tamamen felç oldu. Siyasi liderler patlamanın sorumluluğunu üstlenmeyi reddettiler ve felaketi araştırmakla görevli yargıçlar siyasi baskı ve tehditler altında sürekli engellendi. Beyrut halkının en büyük talebi olan hesap verilebilirlik gerçekleşmedi. Siyasi elitler yasama ve yürütme organlarını kullanarak kendilerini yargıdan korumayı başardı. Limandaki patlayıcıların varlığı ve uzun süre depolanması konusunda Hizbullah'ın rolü ve bilgisi hakkındaki sorular ulusal tartışmaların merkezine oturdu. Hizbullah hem ulusal hem de uluslararası baskıya rağmen yargı sürecini engelleme gücünü kullandı. Örgüt, Lübnan'ın egemen karar alma süreçlerinde belirleyici bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Beyrut, yeniden inşa sürecini bu kez devletin yardımı olmadan sürdürmek zorunda kaldı. Patlamadan sonra Beyrut'un toparlanma çabası, büyük ölçüde yerel sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve uluslararası STK'lar tarafından yürütüldü. Halk, mezhepsel siyasete karşı çıkarak mahalle temelli dayanışma ağları kurdu. Bu, Beyrut'un hayatta kalma ruhunun ve mezhepler üstü dayanışmanın bir ifadesiydi. Ancak ekonomik çöküş ve umutsuzluk, kitlesel bir genç ve yetenekli beyin göçünü tetikledi. Beyrut, en parlak zihinlerini ve iş gücünü kaybetmeye başladı. Bu, şehrin gelecekteki toparlanma potansiyeli için en büyük tehditlerden biridir. Beyrut, tarihte sayısız kez yıkılmış ve yeniden inşa edilmiş bir şehirdir. Ancak bugünkü kriz, önceki savaşlardan farklıdır. Bu, ekonomik, sosyal ve siyasi sistemin yapısal bir çöküşüdür. Beyrut'un geleceği 3 temel soruya bağlıdır. Birincisi, ekonomik kurtuluş. Lübnan, siyasi sınıfın direncine rağmen bankacılık sistemini reforme edip uluslararası fonlara erişim sağlayabilecek mi? İkincisi, Hizbullah'ın konumu. Hizbullah, Lübnan devletinin egemenliği üzerindeki askeri hegemonyasını azaltmayı kabul edecek mi, yoksa Lübnan'ı İran'ın bölgesel stratejisinin bir parçası olarak kullanmaya devam mı edecek? Bu, bölgesel çatışma riskini belirleyen kilit faktördür. Üçüncüsü, siyasi reform. Lübnanlılar, mezhepsel konfesyonalizm sistemini gerçekten değiştirebilecek mi, yoksa yeni bir mezhepsel uzlaşmayla eski yapıyı mı sürdürecek? Ancak Beyrut'un kaderi hiçbir zaman yalnızca kendi iç dinamikleriyle şekillenmedi. Bu şehir, tarih boyunca daha büyük güç mücadelelerinin etkisini hissetti. Ve bugün de aynı soruyla karşı karşıya, Lübnan kendi geleceğine kendisi mi karar verecek? Yoksa geçmişte olduğu gibi bölgesel güç mücadelelerinin sonuçlarını mı yaşayacak? Bu sorunun cevabı, Beyrut'un günümüzdeki konumunda saklıdır. Beyrut'un tarihi incelendiğinde dikkat çeken ortak bir tema vardır. Şehir, çoğu zaman kendi iç sorunlarıyla dış güç mücadelelerinin kesişim noktasında var olmuştur. Fenikeliler döneminde ticaret yolları, Osmanlı döneminde imparatorluk dengeleri, Fransız mandası döneminde sömürge politikaları ve Soğuk Savaş yıllarında bölgesel rekabetler, Beyrut'un kaderini şekillendiren başlıca unsurlar oldu. Bugün de tablo büyük ölçüde değişmiş değildir. Lübnan, modern tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle mücadele etmektedir. Ulusal para biriminin değer kaybı, bankacılık sisteminin çöküşü, kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve siyasi kurumlara duyulan güvensizlik, ülkenin temel sorunları arasında yer almaktadır. Ancak ekonomik kriz, Lübnan'ın karşı karşıya olduğu tek meydan okuma değildir. Ülke aynı zamanda uzun süredir çözülemeyen bir egemenlik tartışmasının merkezinde bulunmaktadır. Bir tarafta mezhepsel uzlaşı üzerine kurulu devlet yapısı, diğer tarafta devlet kurumlarından bağımsız hareket edebilen silahlı aktörler yer almaktadır. Bu durum, Lübnan'ın ulusal karar alma mekanizmalarını karmaşık hale getirmekte ve devlet otoritesinin sınırlarını sürekli tartışmalı hale getirmektedir. Bölgesel gerilimler yükseldiğinde, Beyrut bu gerilimlerin etkisini doğrudan hisseder. Çünkü Lübnan'ın jeopolitik konumu, ülkeyi Orta Doğu'daki güç mücadelelerinden tamamen izole olamayacak bir noktaya yerleştirir. İsrail ile devam eden gerilim, İran'ın bölgedeki etkisi, Suriye'nin tarihsel rolü ve Körfez ülkelerinin siyasi nüfuzu, Beyrut'un stratejik önemini korumasına neden olmaktadır. Ancak bu stratejik önem çoğu zaman bir avantajdan çok kırılganlık kaynağına dönüşmektedir. Bugün Beyrut'un karşı karşıya olduğu temel sorun yalnızca ekonomik toparlanma değildir. Asıl mesele, devletin kurumlarına yeniden güven duyulan, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir siyasi düzen kurup kuramayacağıdır. Çünkü Beyrut'un geleceğini belirleyecek olan şey, yalnızca dış yardımlar veya uluslararası anlaşmalar değil, Lübnan'ın kendi siyasi yapısını dönüştürme kapasitesidir ve bu soru, ülkenin bağımsızlığından bu yana ilk kez sorulmuyor. Aslında bu, Beyrut'un modern tarihi boyunca tekrar karşılaştığı aynı sorunun yeni bir versiyonudur. Umarız bu video, Beyrut'un binlerce yıllık tarihini, kozmopolit ruhunu ve yaşadığı sayısız yıkıma rağmen yeniden ayağa kalkma iradesini biraz olsun hissettirebilmiştir. Eğer bu yolculuk size yeni bir bakış açısı sunduysa, videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak yeni keşiflerimize destek olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için çok değerli. Şimdi size soralım. Bir şehri güçlü kılan şey nedir? Sahip olduğu limanlar, bankalar ve gökdelenler mi? Yoksa bütün krizlere, savaşlara ve belirsizliklere rağmen yaşamaya devam eden insanları mı?
Beyrut, yüzyıllardır bu sorunun cevabını arıyor ve belki de hala küllerinden yeniden doğmanın mümkün olduğunu dünyaya göstermeye çalışıyor. Beyrut'tan sevgilerle. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.